Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde yaprak bakımı ve kök bakımından bahsedeceğim. Orkidelerin sağlıklı yapraklar, çiçek çıkarabilmesi ve de aynı zamanda sağlıklı kökler çıkarabilmesi yaprakların sağlıklı olmasına bağlıdır. Orkide yapraklarında bazen böcekler ya da hastalıklar olabiliyor. Bu tarz durumlarda orkidelerin gelişimi durur ve orkide yeni çiçek dalı çıkarmaz ve yeni kökler çıkarmaz ve yapraklar zaman ile canlılığını yitirir. Bir orkidenin sağlıklı olduğunu yapraklarına bakarak anlayabilirsiniz. Yapraklarınızın rengi yeşil, canlı ve parlak ise bu orkidenizin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bakın, sağlıklı bir orkide bu şekilde hem yeni çiçek dalları da çıkarıyor. Yapraklarına dikkatlice baktığımız zaman bakın parlaklık ve canlılık var. Yine bu orkideye baktığınız zaman çiçekleri var ve çiçekleri olduğu halde tekrardan bakın çiçek dalı çıkarmaya devam ediyor. Bu orkidenin yapraklarının ve köklerinin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Elimde yaprakları sararmaya başlayan bir orkide var. Yaprak sararması orkidelerde çok sık rastladığımız bir durum. Özellikle orkidelerinizde aniden yaprak sararmasının olmasının birçok nedeni var. Bakın, bu orkide sağlıklı bir orkide çünkü yeni bir yaprak çıkarıyor ve kökleri de aslında sağlıklı görünüyor. Fakat görmek üzere olduğunuz gibi yapraklarında sararma var. Bunun nedeni orkidenin alt yapraklarının yaşlandığını ve yeni yapraklar çıkarmak istediğini gösterir. Yani bu bir hastalıktan dolayı değildir. Orkideler genelde eğer ortadan yaprak sarartıyorsa bu da tamamen mantar hastalığından dolayıdır. Ve bu tarz orkideler fazla ve yanlış sulamadan dolayı bu hale gelir ve hızlı bir şekilde bütün yaprakları sararır. Şimdi sizlere orkide yapraklarını hastalık ve böceklerden kurtarabileceğimiz en etkili 3 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Bu 3 önemli püf noktayı mutlaka takip edin. Birinci yöntemde orkide yapraklarını korumak için ihtiyacım olan sadece su, pamuk, bir tane limon, yeşil limon ya da sarı limon olabilir, hiç fark etmez. Ve özellikle yapraklara parlaklık ve canlılık sağlayabilmesi için nem yağı. Bu da yine doğal ve natural bir yağ. Natural ürünler satılan yerlerden nem yağını alabilirsiniz. Nem yağını eklemesiniz de olabilir. Evet, şimdi limonu kesiyorum. Evet, 20 damla yani 1 çay kaşığı kadar limon suyunu 200 milim suyun içerisine ekledim. Ve üzerine yine 1 çay kaşığı kadar nem yağı ekleyeceğim. Nem yağı canlılık ve parlaklık katacak. Nem yağınız yoksa sadece limon suyunu kullanabilirsiniz. Limon suyu da çok yüksek bir antioksidan özelliği ve canlılık sağlar yapraklara. İhtiyacım olan pamuk. Pamuğu bu şekilde batırıp orkidenin bütün yapraklarını sileceğiz. Evet, şimdi bu pamuğu özellikle orkide yapraklarının hem üstten hem de alttan sileceğim. Bakın, gördüğünüz üzere silmeye başladığım andan itibaren yaprakta bir canlılık oluyor. Bu da içine koyduğumuz nem yağı sayesinde oluyor. Bakın, orkide yaprak bakımını düzenli olarak yaptığınız zaman orkidelerinizin yaprakları canlı ve daha parlak olacaktır. Bunu bütün orkidelerime uygulayacağım. Daha rahat orkide yapraklarını silebilmek için daha geniş bir kabın içerisine koydum hazırlamış olduğum suyu. Nem yağı ve limon karışımı.
Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, gördüğünüz üzere bu yöntemi orkidemin bütün yapraklarına uyguluyorum. Böylelikle orkidelerimiz sağlıklı yapraklara sahip olurlar ve bol bol yeni çiçek dalları çıkarırlar. Şimdi sizlerle hemen ikinci metodu da paylaşmak istiyorum. Üçüncü yöntem için ise yine orkidemizde limon kullanacağız. Limonu ince dilimler halinde kesiyorum. Bu yöntemde özellikle orkidenizin yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için direkt orkidelere gübre olarak vereceğiz. Bunun için yapmanız gereken birkaç tane bu şekilde kestiğiniz limon dilimlerini bol suyun içerisine koymak. 1 litre suyun içerisine koyabilirsiniz. Bu suyun içerisine limonları koyduktan sonra kapağını kapatıp 2 saat bekleteceğim. Ve limonlar böylelikle bu suyu bol bol C vitamini ve besin değerleri yüksek olan mineraller sağlayacak. Şimdi bu suyu 2 saat bekletiyorum. 2 saat beklettiğim limonlu suyu şimdi kapağını açtım ve içindeki limon dilimlerini çıkarıyorum. Bu suda bol miktarda vitaminler var. Ve özellikle antioksidan değeri yüksek olduğu için limonun orkide köklerinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olacak. Her bir saksı için sadece 5 yemek kaşığı kadar veriyorum ve bunu ayda bir kere tekrarlayabilirsiniz. Sizlerle sonuçları da paylaşmak istiyorum. Üçüncü önemli püf noktayı göstermek istiyorum. Orkide yapraklarında bu şekilde yapışkan damlacıklar varsa ve yapraklar hızlı bir şekilde yumuşamaya başlıyorsa ve gelişimi duruyorsa ya da hiçbir şekilde orkidelerin çiçek açmıyorsa mutlaka yaprak altlarını kontrol edin. Bu orkidenizde trips böceği olacağını gösterir. Trips böceği orkidenin gelişimini durduran ve orkide yapraklarında bu şekilde su damlacıkları şekilde olan yapışkan damlacıklar oluşturur. Bakın, eliniz ile dokunduğunuz zaman yapışkan bir damlacık vardır. Yani bu normal bir su değildir ve çok bulaşıcıdır. Bütün orkidelerinize bulaşır. Orkideleriniz çiçekliyse bile üzerinde lekeler oluşturur. Bu yüzden sizler eğer böyle bir durum ile karşılaşıyorsanız sizlere kesin çözüm sağlayacak yöntemi gösteriyorum. Bir püskürtme kabının içerisine 200 ml su koyup üzerine de 20 damla nem yağı koyun ve bunu biraz karıştırın. Daha sonra bu karışımı orkidenin bütün yapraklarına sıkın. Özellikle orkidenin üst yapraklarına ve alt yapraklarına da sıkmanız gerekiyor. Bu kesinlikle çok önemli. Bu yöntemi orkidelerinizde haftada 2 kere yapmanız gerekiyor. Eğer orkidelerinizde trips böceği, unlu bit, kabuklu bit ya da örümcek gibi problemler varsa kesin sonuç almak için haftada 2 kere bu işlemi mutlaka uygulayın. Ve bu işlemin özellikle sonuç verdiğini gördükten sonra artık yapmanıza gerek yok. Bakın, sadece yapraklarına değil aynı zamanda bunu üst toprağa da sıkmanız gerekiyor. Ve bunu orkidenin dallarına da sıkmanız gerekiyor. Fakat orkideniz çiçekli ise kesinlikle çiçeklere dökmeyin. Bakın, burada su birikti. Bu suyu mutlaka almanız gerekiyor. Orkideleri evde büyütüyorsanız
Bu tarz sulamalar orkidenin mantar hastalığına yakalanmasına sebep olur. Bu yüzden mutlaka yaprak aralarına pamuk koyarak bu işlemi uygulayın. Yapmadan önce koyarsanız orkidenizi daha iyi korumuş olursunuz. Fakat orkidelerinizi sürekli dışarıda eğer besliyorsanız zaten bu işlemi yapmanıza gerek yok. Ve en önemlisi bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka bol ışık alan ya da güneş alan bir pencere kenarına ve pencereyi de hafif yukarıdan açarak bu suyun üzerinde kurumasına yardımcı olacağız. Ve biraz da havadar bir yer olması gerekiyor. Bakın orkideleriniz eğer bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz gördüğünüz üzere bol bol hem yeni kökler hem yeni yapraklar hem de yeni çiçek dalları çıkaracaktır. Orkideleriniz hiçbir şekilde çiçek açmıyorsa, çiçek dalı çıkarmıyorsa bu orkidenizde bir problem olduğunu gösterir. Eğer orkideniz sağlıklı değilse zaten benim anlattığım hiçbir sıvı bitki besini işe yaramaz. Bu yüzden mutlaka orkidenizin önce sağlıklı olduğuna emin olmalısınız. Bunun için de orkidenin yapraklarına bakmanız gerekiyor ve köklerine bakmanız gerekiyor. Eğer kökleri bu şekilde aktif, sağlıklı ise zaten orkideleriniz çiçek açar. Orkidenizin yapraklarında bir hastalık olmadığından emin iseniz orkidenize mutlaka sıvı bitki besinleri verin. Ayda bir kere dönüşümlü olarak muz kabuğu suyu ya da yumurta kabuğu suyu gibi karışımları verebilirsiniz. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.